şafak vakti, Hill 235'in tepesinde bir İngiliz askeri son şarjörünü sayıyor. Elinde sadece 6 mermi kalmış. Uzaklarda, sisin içinden yükselen Çin borularının sesi, saldırının yeniden başladığını haber veriyor. O gece verilecek tek bir karar, binlerce askerin kaderini ve koca bir şehrin geleceğini değiştirecekti. Ama bu kararın ne olduğunu öğrenmek için sonuna kadar bizimle kalmanız gerekecek. Nisan 1951. Kore Savaşı 2 yıldır sürüyor ve Çin ordusu yeni bir büyük taarruza hazırlanıyor. Hedef açık, Seul'ü geri almak ve Birleşmiş Milletler güçlerini yarımadadan sürmek. Bu taarruzun önünde, İngin Nehri boyunca uzanan ince bir savunma hattı var. 29. İngiliz Piyade Tugayı'na, 12 kilometrelik bu hattı elde tutma görevi verilmiş. Sayıları, karşılarındaki orduyla kıyaslanamayacak kadar az. Tugay'ın en kritik noktasında, Gloucestershire alayının 1. taburu var. Yaklaşık 650 asker, Yarbay James Carne komutasında Hill 235 tepesini tutuyor. Tarih onları sonradan, şanlı Gloucester'lar diye anacak. 22 Nisan gecesi, Çin 63. ordusuna bağlı yaklaşık 27.000 asker, nehri geçmeye başlıyor. İlk dalgalar karanlıkta Gloucestershire mevzilerine ulaştığında, savunma hattı adeta bir kaosa dönüşüyor. Ama o gece kimse şunu fark etmemişti, Çin ordusu sadece bir tepeyi değil, tüm cepheyi bir gecede kırmayı hedefliyordu. Hill 235, bu planın tam ortasında kalacaktı. Gece boyunca çatışma aralıksız sürüyor. Cephane azalıyor, telsizler bozuluyor ama Gloucester'lar tepeyi bırakmıyor. Her saldırı dalgasından sonra, sabaha karşı yeni bir tekrar geliyor. 23 Nisan sabahı kısa bir sessizlik geliyor. Yaralılar toplanıyor, mühimmat sayılıyor, Carne çevresindeki taburlarla bağlantı kurmaya çalışıyor. Ama bu sessizlik, fırtına öncesi bir esten başka bir şey değil. 24 Nisan'a gelindiğinde kuşatma tamamlanmış durumda. Gloucester'lar artık Tugay'dan tamamen kopmuş, ne takviye ne de erzak ulaşabiliyor. Tepe, düşman denizinin ortasında yalnız bir ada gibi kalmış. Aynı saatlerde, birkaç kilometre ötede Belçika taburu da kuşatılmış durumda, Happy Valley olarak anılacak bu çarpışma, cephenin her yanının çökmek üzere olduğunu gösteriyor. Ama Gloucester'lar hala yerinde. Kurmaylar telsizle durumu sorduğunda Carne'nin cevabı sakin ve soğukkanlıdır, durum biraz zor diyecektir sadece. Bu sükunet, çevresindeki her askere aynı disiplini aşılıyor. 25 Nisan sabahı, artık dayanmanın imkansız hale geldiği açık. Carne, taburuna dağılıp küçük gruplar halinde kendi hatlarına ulaşmayı deneme emrini veriyor. Bu 3 günlük direnişin son kararı. Kaçış girişimi kaosa dönüşüyor. Çoğu grup çevrilip esir alınıyor, sadece binbaşı Mike Harvey liderliğindeki küçük bir müfreze, çarpışa çarpışa dost hatlara ulaşmayı başarıyor. Muharebenin bilançosu ağır, 59 asker hayatını kaybediyor, 500'den fazlası esir düşüyor, aralarında Yarbay Carne de var. Tabur, 3 gün önce çıktığı tepeden bambaşka bir halde ayrılıyor. Ama kimse boşuna direnmemişti. Gloucester'ların kazandığı 3 gün, Birleşmiş Milletler komutanlarına yeni bir savunma hattı kurmaları için gereken zamanı verdi. Seul, bir kez daha düşmekten kurtuldu. Yarbay Carne, esaret altındayken gösterdiği liderlik nedeniyle Victoria Haçı ile ödüllendirildi. Tabur ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Birlik nişanını aldı, bir müttefik ordusuna verilen ender bir onur. Bugün Hill 235, Güney Kore'de Gloucester Tepesi adıyla anılıyor. Zirvesindeki anıt, orada 3 gün boyunca teslim olmayan bir avuç askeri hatırlatıyor. 650 asker, 10.000'i aşkın düşmana karşı 3 gün dayandı. Peki sizce onları ayakta tutan neydi? Disiplin miydi, umut muydu, yoksa geri dönmeyeceklerini bile bile gösterdikleri sadakat mi?